Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte dekoratif ahşap temalı renkli evler yapacağız. Çok hoş, rengarenk, içimiz açılacak diyebilirim. Ben gördüğünüz gibi önceden size ahşapların ön halini gösterdim. Ahşaplarımız bildiğiniz hani böyle görürsünüz, ahşaplar, tahtalar böyle kenarda köşede kalan. Ben hep o ahşapları, tahtaları saklamıştım. Onları kestirdim istediğim ölçülerde ve ebatlarda. Çatı şekillerini istediğim gibi yaptım. Bu tamamen size kalmış. Ve her zamanki gibi bir şeyleri boyamadan önce biliyorsunuz beyazla astar yapıyoruz. Bu çalışmada da öyle yaptım. Ama siz tabii ki orijinal haliyle de bırakabilirsiniz. Başka renkler de yapabilirsiniz. Ben renklendirmeyi tercih ettiğim için önce beyaz astar yaptım ve kurumasını daha önceden çalışmaya başlamadan önce kurumasını istediğim için daha önceden sizler için hazırladım. Daha hızlı ilerlemek için. Ben evlerimin renklerini turuncu, kırmızı, yeşil ve beyaz olarak belirledim. Bazı renkleri, özellikle yeşil ve kırmızıyı 2 kat sürdüm. Beyazı da daha net olması için 2 kat sürdüm. Turuncunun zemini beyaz olduğu için, elimdeki turuncu renk de güzel olduğu için bir katta istediğim renge ulaştım. Ama tamamen size kalmış bir şey. Renk seçimleri. Silikonla ahşaplarımızı birbirine yapıştırdık. Camlarımızın daha muntazam olmasını istediğim için ben cetvelle çalıştım. Cetvelle çizdim. Ama siz elinizde hani tam ölçüde olmasın, gözüme böyle değişik ölçülerde, değişik şekillerde gelsin istiyorsanız el yordamıyla da çizebilirsiniz. Her zaman kurşun kalem kullanmayı ben tercih ediyorum, biliyorsunuz daha önceki videolarımdan da. Hem kullanımı daha kolay oluyor, silinebiliyor. Hem de bana kılavuz çizgisi olmuş oluyor. Ona göre boyuyorum. Daha düzgün oluyor çalışmalarım bu sayede. Camlarımızı griye boyuyoruz. Ben bütün evlerin camlarını griye boyayacağım. İsterseniz akrilik kalemle de boyayabilirsiniz bunları. Ama camlar çok fazla olduğu için ben kalem kullanmayı tercih etmedim. İnce fırçayla kendim boyayabiliyorum. Hem çok da küçük değiller çünkü camlar fırçayla da boyanabiliyor. Ama camların kenarlarını, içlerini akrilik kalemle boyadım. İsterseniz tabii ki ince uçlu fırçayla da yine boyayabilirsiniz akrilik kalemleriniz yoksa. Akrilik kalemler bu arada normal akrilik boya gibi, yani zeminleri boyadığımız akrilik gibi olmuyor. Biraz daha sulu, kalemde olduğu için belki de öyle ama o yüzden birkaç kat çizerken o katmanları tek tek geçmenizde de fayda var. Çünkü net olmayabiliyor. O yüzden ben 2-3 kere, hatta kurumadan bile üzerinden geçseniz oluyor. Tabii ki kalemle çalışmadan önce kesinlikle önceki zeminin kuruduğundan emin olun. Çünkü kaleminizin ucuna boya değdiği anda, kurumamış bir boya değdiği anda kaleminizin ucunu bozabiliyor ve rengini bozabiliyor, daha doğrusu ucunu demeyeyim de. Hani beyazsa ne renk boyuyorsunuz üzerine, o rengin rengini aldığı için bir sonraki renkleriniz bulanık olur. O yüzden zemininiz kuruduktan sonra kaleminizi muhakkak kullanın. Ve kullanmadan önce muhakkak hem boyalarınızı hem kalemlerinizi çalkalayın, sallayın. Şimdi yapıştırmadan önce ufak bir yerleştirme yaptım. Gördüğünüz gibi lodos dallarımı üzerine koydum. Nasıl yapıştırırım, nasıl düzenlerim, bunu her zaman yapıyorum, biliyorsunuz daha önceki videolarımdan da. Siz de kesinlikle böyle çalışın. Bu lazer kesimli küçük ahşapları çok kullanıyorum, biliyorsunuz. Ben bunları internetten aldım. Ama hobi malzemeleri satan mağazalarda, dükkanlarda da var. İstanbul'da Eminönü'nde çok güzel yerler, dükkanlar var. Çok güzel ürünler var. Oradan da bulabilirsiniz. Önce yerleştirdik parçalarımızı, nasıl olduğuna baktık. Daha sonra silikonla yapıştırmaya başlıyoruz.
Doğanın o kadar güzel bir hediyesi ki bu lodos dalları. Biz daha önceden bu çalışmaları yapmadan önce bu dalları deniz kenarında gördüğümüzde hiçbir anlam ifade etmiyordu bizim için. Eminim ki bu videoları daha önceden seyreden kişilerde de aynı şekildedir. Bir sahile, bir deniz kenarına gittiğiniz zaman hani bunların yani ne kadar güzel şeylere dönüşüyor diyebildiğinizi tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de kendim bu dalları topladıktan ve kullandıktan sonra bu fikre kapıldım. Her şeyin size bir malzeme olarak geri döneceğini bilmek çok güzel bir şey doğada. Bu dallar da onlardan bir tanesi. Bazen bazı şeyler gerçekten çok güzel dönüşüm haline gelebiliyor. Evet, dallarımızı yavaş yavaş silikonla yapıştırıyorum. Biraz tutuyorum çünkü dallar biraz büyük olduğu için yapışmakta biraz zorlanıyor. O yüzden 3-5 saniye böyle kuruyana kadar tutmakta fayda var. Hem bir yamukluk hem bir bozukluk olmasın diye. Bisikletimizi de yapıştırıyoruz. Lambamız var. Ufak tefek denemeler yapıyorum. Olur mu, olmaz mı? Bunları hep çalışırken üretiyorum. Bazen önceden hazırlık yapıyorum. İnsanın çalışırken de sizin de eminim öyledir. Böyle bir şeyler aklınıza geliyordur. Benim de öyle oluyor. Gördüğünüz gibi çalışmamızın da sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.